Raven 2'de auto farm, auto dövüş ayarı nasıl yapılır? İşte bu şekilde yapılır arkadaşlar. Bilgisayarda U tuşuna bastığınızda seçenekler menüsü açılır. Yani bütün şeylerin bulunduğu. Telefonda ise yukarıdaki sağ bölümde bulunan hamburger tuşa basın. Ardından aşağıda bulunan seçenekler bölümüne, bilgisayarda ise kısa yol tuşu O ile girilebiliyor. Buraya bastığımızda dövüş ve kontrol sekmesine gelin. Ardından saldırı hedefi bölümünde otomatik dövüş ve altında bulunan ayarlara bir göz atalım. Hiçbir müdahale yok dediği, karakterimizin diğer oyunculara KS atıp atmayacağı, yani bir canavara saldıran oyuncuyu, yani bir başka oyuncunun saldırdığı canavara bizim karakterimiz saldıracak mı, saldırmayacak mı? Eğer bunu açık hale getirirsek bizim karakterimiz bir başka oyuncunun saldırdığı canavara saldırmayacaktır. Bunu hariç parti lonca olarak seçersek partimizdeki oyuncunun saldırdığı canavara bizim karakterimiz saldırmaz veya loncamızdaki diğer oyuncunun saldırdığı canavara saldırmaz. Bunu kapalı hale getirirsek tüm canavarlara sürekli saldırı yapacaktır. Diğer oyuncuların saldırdığı canavarları da dahil edecektir arkadaşlar. Burası KS ayarı. Bir diğer ayarımız hedef arama menzili. Hangi alan içerisinde, yani 20 metrelik alan içerisinde mi kasacak? 30 metre mi? 40 metre mi? Yoksa hiçbir kısıtlama olmadığı bir alanda mı kasacak? Yani hiçbir kısıtlama yoksa döverek bütün haritayı gezebilir. Bu şekilde bir alan ayarımız var. Görev sırasında hedef arama menzili. Burada hiçbir kısıtlama yok dersek görevimizde olan canavarları aramaya başlar ve bu şekilde haritayı dolaşarak görev canavarlarını yok edip görevimizi yerine getirmeye devam eder Autobot. Hedef arama menzilini kullan dersek yukarıdaki seçtiğimiz alan içerisinde kasmaya devam eder arkadaşlar. Mini haritada hedef arama menzilini görüntüle dediği açık hale getirirsek şuradaki mini map'imizde, şimdi Autobot'u başlatıyorum T'ye basarak. Gördüğünüz gibi şöyle sarı bir alan oluşuyor. Bu alanın içerisinde gezeceğini bize gösteriyor. Bunu açık hale getirirseniz o sarı alan minimap'inizde gözükmeye başlayacaktır. Kapalı yaparsanız hiçbir şekilde göstermez. Saldırı hedefini bölümüne geldiğimizde otomatik dövüşte bossmonların saldırı hedefini dahil et diyor. Burada bölgenizde, kastığınız bölgede bir boss belirirse buna saldırsın mı saldırmasın mı ayarı bu. Eğer açık yaparsanız boss çıktığında onu da saldırılara dahil eder ve boss'a saldırmaya başlar arkadaşlar. Kapalı yaparsanız boss'a hiçbir şekilde saldırmaz. Düşman oyuncularını EA saldırılarına dahil et dediği, alan hasarı vuran bir karaktere sahipseniz, yani sektirmeye sahipse karakteriniz, bunu açık hale getirdiğinizde zalim olan bir oyuncuya kastığınız alanda ise moba, yani canavara vurduğunuzda sektiren bir vuruş atıyorsanız ona sekme yapsın mı yapmasın mı ayarı bu. Eğer kapalı yaparsanız vurduğumuz skill o zalim oyuncuya sekmeyecektir. Açık yaparsak sekip ona da zarar verecektir. Bu ayarı bu şekilde açık tutabilirsiniz. Oyuncuya yönelik saldırı girişimini onaylayın. Yani bu PK olcan mı olmayacan mı kasarken, eğer oyuncuları seçtiyseniz saldırılarda bu sefer bölgenizdeki tüm oyuncuları da kesmeye başlayacaktır. Ama kapalı halde tutarsanız karakteriniz hiçbir şekilde zalim rolüne düşmez. Müttefik oyunculara kuvvet saldırısına izin ver. Bu da partinizdeki oyunculara veya loncanızdaki oyunculara kasma bölgenizde ise saldırsın mı saldırmasın mı ayarı kapalı tutmanızı öneririm. Diğer oyunculara saldırırken otomatik dövüşü devre dışı bırak. Bu da otomatikmen, mesela bir oyuncuya saldırmaya başladınız. Otomatik saldırısını istemiyorsunuz. Manuele geçsin istiyorsunuz. Bunu açık hale getirdiğinizde bir oyuncuya saldırı yaptığınızda otomatik saldırılar manuele dönüşür ve siz manuel oynamaya geçersiniz. Bunu açık halde tuttuğunuzda o şekilde manuele dönüşür. Ama kapalı tutarsanız otomatik vurmaya devam eder. Skill'leri otomatik vuruş şeklinde yapar. Burada öncelikli hedefler var arkadaşlar. Arama numarası dediği, bu canavar koleksiyonunu tamamladıysanız, orada yani tamamlıyorsanız bölgenizdeki canavarların bir numaraları oluşur. Ona göre bir öncelik atayabiliyorsunuz. Bunu ben kapalı tutuyorum. Canavar bana saldırıyor özelliği ise önceliği. Mesela bir canavarla dövüşüyor görev bölgesinde. Bu görev hedefi açık olduğu için sürekli karakterim görev odaklı çalışacak ve görev canavarlarını kesmeye gidecektir. Yandan agresif bir canavar bize saldırdığında onu kesmez.
sürekli o saldırır ama bizimki görev canavarlarını kesmeye devam eder. Ama bunu açarsanız size saldıran her ne olursa olsun canavar olarak hepsine dönüş sağlar ve onu kesmeye başlar. Bu sayede de karakteriniz hayatta kalır arkadaşlar. İlk saldırı canavarı nedir bilmiyorum. Orayı geçiyorum. Seçkin canavar dediği mini bosslar öncelikli mi değil mi? Buradan açıp kapatabilirsiniz. Yani bunlar biraz daha elit canavarlar. Bu bölüm otomatik dövüşte geçerliydi. Burası da manuel dövüşte geçerli arkadaşlar. Aynı ayarlar. Sadece manuel dövüş dediğimiz taba bastığımızda seçeceği öncelikli hedefler. Burada patron canavarı basarsak öncelikli olarak mesela gittik bir boss'a tıklayarak seçmek yerine taba bastığınızda en yakındaki patron canavarı otomatik seçecektir karakteriniz. Özel hedef yapıları seçer. Savaşlarda kullanılabilir. Mesela bir duvar yıkacaksınız, bir alet yıkacaksınız. Açık yaparsanız onu seçer. Bana saldıran oyuncular bir zalim geldi size saldırıyorsa ve siz buna manuel cevap verecekseniz taba bastığınızda otomatikman onu seçer ve siz de ona saldırmaya başlarsınız. Bana düşman oyuncular dediği bölgenizde olan yine zalim oyuncular veya PvP alanında olan bir oyuncu. Açık hale getirirseniz otomatik target alıp, hedef alıp ona seçim yapıp saldırabilirsiniz. Normal oyuncular eğer PK atacaksanız bölgenizde olan her türlü oyuncuyu seçer ve tab tuşuyla hepsini seçebilirsiniz. Yani o bölgedeki oyuncuları seçip kesebilirsiniz. Veya bir buff atıyorsanız aynı şekilde bunu kullanabilirsiniz. Açık hale getirdiğinizde tab tuşuyla yakınızdaki oyuncuyu seçer. Canavar bana saldırıyor. Açık hale getirirseniz yine size saldıran canavarı taba basarak hemen otomatik seçebilirsiniz. Görev hedefi yine bölgenizdeki görev odaklı canavarları seçmenizi sağlar. İlk saldırı canavarı dediğim gibi bilmiyorum, çeviri hatası var. Seçkin canavar yine bu şeyler. Elit canavarlar. Bunları da daha görmedim. O yüzden bunu da bilmiyorum. İlk bölümü bitirdik arkadaşlar. Saldırı hedefinin olabildiğince anladıklarımı size aktardım. Dövüş kontrolleri bölümü var. Burada da HP iksirlerinin otomatik kullanımını bize gösteriyor ve hangi ayarlar nasıl kullanılır hemen onlardan bahsedeyim. HP iksirini eğer otomatik kullandırıyorsanız yüzde kaça düştüğünde HP'niz otomatik olarak basmasını istiyorsunuz. Onu ayarlıyorsunuz yüzdesel olarak. Buradan ben %80 ayarlamışım. Kullanılacak HP iksiri en küçük HP iksiri var şu an. 40. seviyede orta iksir açılıyor. Büyük iksir ise 55. seviyede açılıyor. Hiçbirini de kullandırmayabilirsiniz ama HP iksiri kullanmak şart biliyorsunuz oyunda. HP iksiri tükendiğinde HP iksiri seçim kriterleri. Mesela 40 seviyeyi geçtiniz. Büyük HP kullanıyorsunuz ama çantanızda küçük HP de var. Düşük dereceden dediğimizde ilk öncelikli olarak küçük HP'leri harcayıp sonra büyüye geçiyor ve o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani HP iksirlerini kullanıp bitiriyor. Kapalı yaparsanız hiçbir şekilde çalışmaz. Eğer yüksek dereceden derseniz çantanızda, envanterinizde olan yüksek dereceli yani büyük HP'yi harcar sonra küçüklere geçer. PvP sırasında HP iksir kısıtlama kriterlerini göz ardı edin. Açık halde duruyor varsayılan da. Bir PvP sırasında otomatik kullanım kriterlerini yok say ve HP %100 olana kadar HP iksirini kullan demiş. Yani %100'e kadar basmasını sağlıyorsunuz. Bu da kapalı hale getirirseniz PvP'de bir saygı durumu söz konusu diye görüyorum. Beceri otomatik kullanımı için SP kısıtlama. Bu da SP dediği oyunda bizim manamız. Biliyorsunuz mana iksiri yok bu oyunda. Olmadığı için diyelim ki SP'm yani manam %40'a düştü. Daha da aşağı düşerse yeteneklerimi kullanamayacağım. Ama burada bir yüzdesel istatistik ayarı yapabiliyoruz. %40'a düştüğünde hangi skill olursa olsun kullanmayı bırakıyor ve normal atağa geçiyor karakter. %40'da limitliyorsun ve bu sayede mana bitti problemi kalkıyor ortadan. Hiçbir şekilde kullanmıyor. %40'a dolana kadar bekliyor. Beceriyi güçlen bunları bilmiyorum. Bunlar varsayılan olarak açık geliyor arkadaşlar. Merak ederseniz buradan da okuyup yani çeviri hatası olduğu için mantık da kuramıyorum. Mantıksız bir çeviri. Dövüş kontrolleri kısa yol sırasına göre yetenek kullan. Kısa yol sırası dediği buradaki skill slotlarına göre yani siz nasıl sıraladıysanız ona göre kullanmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela 1'e alev topu, 2'ye böyle buzu falan koymuşum. O sırada kullanmaya özen gösteriyor. Bir diğer ayar ise kısa yol genişletme. Normalde tek satır olarak skill barımız gözükürken buradan çift sırayı seçersek burada gördüğünüz gibi ikinci bir skill slotumuz gözükür ve bunu da buradan aktif olarak kullanabiliriz. Arazi seçimiyle karakter hareketine izin ver diyor. Arazi seçimiyle karakter hareketi dediği arkadaşlar tıklayarak.
veya buradan iz hedefi yaparak bunu açık hale getirirseniz o şekilde hareketleri yürütebilirsiniz. Ki varsayılan olarak zaten açık. Seçilen konuma hareket ederken saldırı hedefini koruyun dediği. Mesela ben burada bunu seçtim. Şuraya şu an otomatik bak tıklıyorum, kaybetmiyor. Ama onu kapalı hale getirirseniz seçilen konuma giderken target'ı kaldırır. Klavye yön tuşu ile hareket ederken saldırı hedefini koruyun. Aynı seçilen konumla bağlantılı çalışıyor. Klavye tuşlarıyla WASD kullanırken hedefin kaybolup kaybolmayacağını söylüyor. Açık halde tutarsanız hedef korunur. Hedeflediğiniz şey kaybolmaz. Bölgelere geçerken otomatik dövüşmeyi ayarlarını koruyor arkadaşlar. Otomatik savaş ayarlarını başka bölgeye geçtiğinizde. Hedef seçildiğinde hemen saldırın. Bu normalde varsayılan kapıdır. Ben açtım. Bu da şu şekilde çalışıyor. Normalde bir kere tıkladığınızda saldırmaz. 2 kere tıklamanız gerekiyor. Ama ben bir kere şu an tıkladığımda hemen saldırıyor fark ettiyseniz. Bu da bu ayarı aktif hale getiriyor arkadaşlar. Dövüş kontrolleri, başka anlatacak bir şey kalmadı burada. Ganimetler bölümünde arkadaşlar ekipman otomatik alma dereceleri. Burada filtreleme yapabiliyoruz ve detayları var. Şimdi detaylar bölümünde silah, zırh, aksesuar, rün ekipmanlarını toplayıp toplamayacağınızı, karakterinize toplayıp toplatmayacağınızı seçebilirsiniz. Silah, zırh, aksesuar, rün ve tümü diye işaretlemişim. Tümü dediği yere ne düşerse düşsün, hangi kalitede olursa olsun hepsini topluyor. İsterseniz bunu sıra dışı veya daha yüksek kalite ekipmanlara çevirebilirsiniz. Veya o bölümü geçtiniz. Bunu nadir veya daha yüksek ekipmanlar olarak çantanızda olmaması için seçebilirsiniz. İsterseniz de hiçbir şey toplatmayabilirsiniz otomatik şekilde. Ben şu anlık tümü seçiyorum çünkü yeni bir karaktere sahibim. Yani yeni olduğu için bu karakterim. Öğe koleksiyonlarını tamamlıyorum. O yüzden bunların hepsini tümü olarak seçiyorum. Ama bilgisayar başındayken. Eğer çevrim dışıysam genellikle nadir veya daha yüksek özelliğini seçiyorum çantam dolmaması için. Ve otomatik alma sınıfı, bu da materyalleri kapsıyor arkadaşlar. Çeşitli 2 tane var fark ettiyseniz. Bir tanesi artı basma taşları ve diğer böyle yükseltme taşlarını falan içeriyor. Bir tanesi ise öyle nasıl diyeyim size, materyal, hani bu öğe koleksiyonuna, canavar koleksiyonuna bastığımız parçaları içeriyor. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Çeviride yine hata var. Bunu deneyerek deneme yanılma yöntemiyle çözebilirsiniz. Yine cennet taşı, analiz materyalleri burada. Bunların da yine kalitelerine göre yani filtreleyebiliyorsunuz. Sıra dışı veya daha yüksek kalitede toplattırabilirsiniz. Nadir veya daha yüksek kalitede veya tümünü grilerde dahil olmak üzere toplattırabilirsiniz. Veya hiçbirini toplattırmayabilirsiniz kapalı olarak. Ama tümünü seçiyorum. Diğer oyunculardan düşen öğeleri toplattırmak için açık hale getirebilirsiniz. Varsayalım kastığınız bölgede, otofarm attığınız bölgede bir oyuncunun envanteri dolmuş, toplayamıyor. Bu sebeple eşyalar yerde kalıyor veya bu ayarlardan birini farklı yapmış, grileri yerde bırakıyor ama siz griye de ihtiyacınız olduğu için toplatıyorsunuz. Onun o eşyalarını da toplamaya devam ediyor bizim karakterimiz. İtem elde edildiğinde bir kırmızı nokta göster ayarı ise çantanıza yeni bir item girdiğinde yanında şöyle küçük nokta bir işaret gösterir. Yeni olduğunu belirtir. Onun açık olup olmayacağını soruyor. Bu da bu ayarı kapsıyor. Eğer öyle bir işaret istemiyorsanız kapalı hale getirebilirsiniz. Arama bölümü var arkadaşlar. Yine tab tuşuyla alakalı bir bölüm bu. Tab tuşu kullanırken saldırı hedefi nasıl seçilir demiş. Bunu yakındaki hedefler derseniz tab tuşuna bastığınızda otomatik olarak yakındaki hedefi seçer gördüğünüz gibi. Bunu arama listesi haline getirirsek bu sefer aşağıdaki otomatik arama işlevine göre hareket eder arkadaşlar. Otomatik arama işlevi de şöyle çalışır. Gördüğünüz gibi etrafa normalde R ile attığımız arama işlevi ve burada da 3 saniyede bir mi veya 5 saniyede bir mi diye bir ayar var. Ona göre seçtirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an hepsinin numaraları çıktı üzerinde. Ve bu numaraya göre, arama numarasına göre hareket ediyor. Bunu 3 saniyede bir mi yapsın, 5 saniyede bir mi yapsın, 10 saniyede mi yoksa 15 saniyede mi? Bunu siz buradan seçebilirsiniz.
bu arama fonksiyonunu. Canavarları taramada yine içinde ayarlar var arkadaşlar. Özel hedef dediği yapılarla alakalı detaylar. Patron canavar dediği açık dünya bossları veya gittiğiniz yerdeki herhangi bir boss bu aramaya dahil olsun mu? Seçkin canavar dediği elit canavarlar da bu taramaya dahil olsun mu? Normal canavarlar zaten bu kasmaya gittiğimiz yerlerdeki canavarlar. Açık hale getirirsek canavarların hepsini tarar veya burada filtrelersiniz. Kapalı hale getirirsek zaten kapatıyor. Kullanıcıları arama dediği bölgenizdeki düşman hedeflerini de seçsin mi? Yani bir zalim var bölgede ve bunu orada aratmak istiyorsunuz. Düşman hedefini seçersek o gözüküyor. Veya düşman oyuncuları seçersek de size saldıran oyuncuları target alıyor, hedefliyor. Hedefi izle dediği parti lideriniz hangi hedefe saldırıyorsa ona göre tarama yapıp o hedefe yöneliyor. Tarafsız oyuncular da bölgenizde dolaşan diğer oyuncular arkadaşlar. Onları da taramaya dahil edip etmeyeceğinizi buradan filtreleyebiliyorsunuz. Arama sonuçlarına göre sıralı önce hedefe saldırın seçiliyse şuradaki saldırı hedeflerinde yaptığımız önce hedefe saldırın otomatik dövüşte veya manuel dövüşte ki manuel dövüş çalışıyor. Yaptığımız ayar vardı ya bunları orada kullanıyor işte taba bastığımızda. Buradan onu önce hedefe saldırın veya en yakına alırsanız en yakınınızdaki filtrelemede olan her şeye saldırır. Hemen altındaki arama sonuçlarını otomatik al ise partide bir üyeyseniz parti lideri arama sonuçları özelliğini açtıysa onun aradığı şeyler size gözüksün mü gözükmesin mi onun ayarı. Arama sonuçlarını otomatik olarak sunda eğer bir parti lideriyseniz bu yaptığınız tarama sonuçlarını, aramaları parti üyeleriyle paylaşıp paylaşmayacağınızı soruyor. Buradan onların da ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Otofarm, oto dövüş ayarlarının tümünü size açıklamaya ve göstermeye çalıştım. Ve bu şekilde Otofarm ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ardından oyunda E tuşuna basarak veya aşağı yukarı döngü oklarını gösteren ableme basarak telefonda Otobot'u çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şu an sıralamaya göre çalışıyor. Bak seçiyor. Onları kesiyor. Bizim istediğimize göre çalışıyor. Ayarları doğru yaparsak. Bir de kasma alanlarınızı seçerken şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mesela karakteriniz ana hikayede ilerlemiştir ve 41. seviyeye gelmiştir mesela. Benimki oraya yönlendiriyor. Ama benim seviyem 38. Ben o bölgeye gittiğim zaman birçoğu canavara miss atıyorum ve onları kesemiyorum. Ama ben şu anki kasma konumumda 34. seviye ve şöyle şu bölgelerin üzerlerine gelirseniz hangi itemlerin düştüğünü görürsünüz, lootların olacağını. Ve burada da hemen yanındaki büyüteçten de hangi canavarların bu eşyayı düşürdüğünü gösteriyor. Buna bastığımda o alanda nerelerde bulabileceğimi gösteriyor o yaratıkları, canavarları. Bu şekilde orada farm'a koyuyorum. Ama benim seviyemden en az 3-4 seviye düşük canavarları tercih ediyorum ki hem potion HP iksiri harcamıyorum hem de loot'umu kolayca kullanıyorum. Bu şekilde 12 saat çok rahat şekilde farm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Bir diğer faktör ise bilgisayarda mesela bir yere gideceksiniz veya ne bileyim cihazları dinlendirmek istiyorsunuz. Oyunda bir farklı otofarm sistemi de şu. ESC tuşuna bastığımda çevrim dışı moda giriyorum. Yani şöyle bir menü geliyor. Oyundan çıkmak ister misiniz? Son derseniz tamamen kapatır. Hiçbir şey otomatik çalışmaz. Ama çevrim dışı mod derseniz bunu bilgisayarda ESC tuşuyla, telefonda ise şurada solda bulunan şimşek ableminden güç tasarrufu modu ayarlarını, güç tasarrufu modunu etkinleştir diyerek şurada çevrim dışı moda bastığınızda çevrim dışı modu çalıştır diyerek aktif hale getirebiliyorsunuz. Ve daha sonrasında bu geri sayım başlar. Eğer çevrim dışı modu aldıktan sonra herhangi bir sebeple oyunu açarsanız çevrim dışı mod sonuçları ekranı önünüze gelir ve çevrim dışı mod kapanır. Otomatikman kapanır arkadaşlar. Çevrim dışı mod tamamen çevrim dışı iken kasmanızı gösteriyor. Yani kasabiliyor. Ve burada da çevrim dışı mod çalışma sürenizi, kazanılan çevrim dışı iken kaç para kazandınız, kaç XP kazandınız ve eğer bir öğe düştüyse, ekipmanlar düştüyse burada hangilerini topladınız hepsini gösteriyor ve onaylıyorsunuz.
Bu şekilde de çevrim dışı modu çalıştırıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. 12 saat boyunca, günde 12 saat boyunca çevrim dışı modda karakterinizi oynatabilirsiniz. Ve bu şekilde de ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bilgisayarda da dediğim gibi ESC tuşuna basarak çevrim dışı moda girebilirsiniz. Veya Alt F4 basarak yine çevrim dışı mod bölümünü açıp çevrim dışı modu çalıştır dediğinizde kırmızı yazıyla yine aynı şekilde 5 saniyeden geri sayar ve oyununuzu otomatikman kapatır arkadaşlar. Sol tarafta telefondan yapabilmeniz için gösterdim. Şimşeğe tıklıyoruz. Güç tasarruf modunu etkinleştir. Çevrim dışı mod ve çevrim dışı modu çalıştır bölümüne tıklıyorsunuz. Bu şekilde bu ayarları yerine getirirseniz karakteriniz çok rahat bir şekilde bölgede kasılmaya devam edecektir. Ve siz de seviyenizde ilerlerken ister bilgisayar başında oturup çayınızı, çerezinizi, çorbanızı içerken karakterinizi izleyebilirsiniz. İsterseniz de çevrim dışı moda alıp karakter tüm cihazlarınız kapalıyken 12 saat boyunca oto farm atmaya devam eder. Bu şekilde bu oyunu rahat bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım hepinizin işine yaramıştır. Ben tüm oto dövüş sistemlerini sizlere anladığım kadarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenip ve siz bu ayarları biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Bunları da yorumlar kısmına paylaşıp bizimle iletişim kurabilirsiniz. Sizin ayarlarınız nasıl veya şu ayar böyle çalışmıyor dediğiniz şey varsa yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Ayrıca video hakkındaki yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda, yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.